takımına ihanet mi ediyorsun? TF2'de bu silahları kullanıyorsan aslında gizli bir ajan gibi karşı takıma çalışıyorsun demektir. Bugün envanterindeki en büyük 5 çöpü, yani tam anlamıyla çöp olan silahları ele alacağız. Valve'ın bile neden bunları yaptık dediği silahlar. Bu silahlar rakibe zarar vermiyor, baskı kurmuyor, aksine onlara sadece zaman kazandırıyor. Bu silahı alan bir takım arkadaşınız varsa onu oyuna gönül rahatlığıyla kilitleyebilirsiniz. Çünkü ilk silahımız düşmana hasar vermek yerine onlara sadece sabunla banyo yaptıran Pyro'nun en büyük hayal kırıklığı var: gaz kaçağı. Bu silah o kadar da kötü değil gibi geliyorsa yanılıyorsunuz. Ne fırsatlar kaçırdığınızın farkında bile değilsiniz. En başta bu silahın özelliklerine bakalım. Zamanla ve verilen hasarla dolan bir gaz metreye sahip. Bakın, bu silahın kağıt üzerinde özellikleri korkunç bir gaz bulutu diyor ama gerçekte olan tek şey o dolmak bilmeyen gaz metreyi beklerken rakiplerin seninle dalga geçmesi. Yerden mermi alarak dolmuyor, sadece hasar vererek veya zamanla doluyor. What the hell, boy? Sen o gazın dolmasını beklerken muhtemelen çoktan bir sniper mermisiyle tanışmış olursun. Mesela şöyle bir senaryo düşünün. Karşı takımın ortasına dalıp "Beyler durun, şu anda gaz metremin dolmasına 60 saniye var. Hasar verip beklemem lazım. Dolunca hepinizi sabun yapacağım. Aynen böyle yapmaya benzer. Ama sen daha o gaza atmadan çoktan respawn ekranını tekrar o siyah ekranı izleyip durursun. Man vs Machine modunda belki bir gaz sandıkçısı olabilirsin ama normal bir maçta bu silahı seçmek Pyro'nun o meşhur agresifliğini yok etmektir. Senin amacın Pyro olarak ortalığı yakıp çıkmak, rakibin içine dalıp kaos çıkarmak değil mi? O zaman neden bir NPC gibi o dolmak bilmeyen gaz metreyi izleyerek ömründen ömür gidiyor? Shotgun ile saniyeler içinde rakibi eritmek varken veya flare gun kombosuyla rakibi eritmek varken gaz kaçağıyla rakibe sadece avans verip ölmek tam bir fırsat maliyetidir. Ciddiyim. Aranızda bu silahı normal maçlarda da ciddiye alan "Baykuş, ben bununla harikalar yaratıyorum" diyen bir bordo bereli varsa lütfen yorumlarda kendini belli etsin. Çünkü ben bu silahla mantıklı bir kullanım senaryosu hala bulamadım. Evet, gaz kaçağı ile rakibi sadece sabuna dönüştürmek seni kesmediyse şimdi Engineer'ın masasına oturup Valve'ın bize bu gerçekten ne işe yarayacak dedirttiği o meşhur çöpe bakalım. Bu çöp tabii ki Pumpsın 6000. Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor. Mermi sınırsız, isabet ederse Medi'nin über şarjını ve Spy'in görünmezliğini emiyor. Yani bu ne boka yarayacak bilmiyorum ama işte o isabet ederse kısmı tam bir komedi. Bu silahın mermisi o kadar yavaş gidiyor ki bir scout merminin etrafında 3 tur atıp gelip seni arkadan vurabilir. Sen bir engineer olarak pompalını çekip bam bam aynı şekilde diye vurmak varken, ortalığı dağıtmak varken neden elinde ışıklı bir oyuncak kaplumbağa hızından mermi fırlatasın ki? O oyuncak silah daha güçlü olabilir. Şimdi bu silahın kağıt üzerinde süslü özelliklerine bir bakalım. Çünkü Valve bizi burada resmen mal yerine koyuyor. Mal. Sınırsız mermi. Cephane kutusu aramana gerek yok falan, çok iyi abi. Yani ama vuramadığın bir merminin sınırsız olmasının ne anlamı var, değil mi? İkinci muhteşem özellik. Birine isabet ettirirsen Medic über şarjından %10, Spy'in görünmezliğinden %20 çalıyorsun. Evet amına koyayım. Hani bu özellikler ne işine yarayacak demiş olabilirsin. Ben de bilmiyorum yani, Spy'in görünmezliğini çalıyor. Zaten çoğu neyse. Çoğu Spy başka bir silah kullanıyor. Medic'te belki Medic'te yok ya. O mermi hedefe gidene kadar rakip çoktan SGK'dan emekli olup kendine yeni bir hayat kurabilir veya kuramaz. Bilmiyorum. Kurabilir mi bilmiyorum. Yapı hasar ve en bombası. Yapılara sadece %20 hasar veriyor. Yani bir taretle savaşıyorsan taretin yaşlılıktan paslanıp kendi kendine yıkılma ihtimali senin bu silahla onu yok etme ihtimalinden daha yüksek. Tüm bu özellikler birleştiğinde ortaya çıkan şey bir silah değil, sadece etrafı ışık saçan pahalı bir oyuncak. Aslında emektar pompalıya dönmek her zaman en güvenli liman. Ama benim asıl favorim o tarete kill aldıkça gelen intikam kritikleriyle mis dedirten yargısız infaz. Tamam, şarjör boyutu biraz düşük olabilir ama o vuruş hissi ve verdiği o devasa hasar her şeye değer. O yüzden sizlere tavsiyemdir. Rüst Bizon. Yani Righthouse Bizon. Yani tam olarak nasıl okuduğunu bilmiyorum ama olsun. Bu silahımızda tıpkı Pumpsın 6000 gibi bir silah, yani çöp. Ama şimdi bu silahın mükemmel özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Cephaneye ihtiyaç duymaz. Ateş edildiğinde düşmanların içinden geçer. Cephane geri püskürtülemez. Zaten bu kadar yavaş giden bir mermiyi püskürtmeye ihtiyaç yok gibi ama siz bilirsiniz.
Yapılara sadece %20 hasar verir. Bu silahın özel yapan özelliği ise yavaş gidiyor mermi. Yüksek ihtimalle üzerinizde koşan bir scout veya pyro'yu bile vuramazsınız. Vursanız bile çok fazla hasar vermeden kendinizi öbür dünyada bulacaksınız. Soldier gibi bir karakterde hız çok önemli. Bunu benden iyi biliyorsunuzdur muhtemelen. Roket merminiz bittiği anda sığmanız gereken güçlü bir ikinci silahınız olmalı. Ve bu silahınızın yavaş değil hızlı olmalıdır. Mesela pompalı gibi. Bizon'a ekstra güç veren eşyalar kullanılabilir elbette. Mantıklı seçenekler de var. Ama asıl mesele şu. Bizon'u tutturmak gerçekten çok zor. İşlevsel özellikleri maalesef çok sınırlı kalıyor. Mermiyi tutturamadıktan sonra merminin sınırsız olmasının hiçbir esprisi yok. Mermiler çok yavaş gidiyor. Yani bu silahı tercih etmek için de mantıklı bir sebep kalmıyor. Size bu silahın özelliklerini bir yapay zeka gibi özetlemem gerekirse asla cephaneye ihtiyaç duymaz. Ateş edildiğinde mermiler düşmanların içinden geçer. Neyse vazgeçtim. Gemini anlatsın size. Zaten yapay zekalar bu ara çok popüler. Bana dürüst bizonu özelliklerini anlat. Bir hayvan. Yani bu silah çöp. Dördüncü silahımız Demame'nin milli silahı İskoç bombası. İskoç bombası patladıktan sonra Demame'de yalnızca el bombası çubuğunda kalıntılar kalır. Bu daha az hasar verir ve diğer Demame'nin yakın dövüş silahlarına göre daha yavaş saldırı hızına sahiptir. Yeniden doğmak veya ikmal dolabını ziyaret etmek el bombasının orijinal durumuna döndürmenin tek yoludur. Bu silah %100 daha yavaş devreye girer, yani bir daha eskisi gibi kullanamazsınız. Yenilenmediği sürece %20 daha az atış hızı cezasına ve %15 gizli hasar cezasına sahiptir. Bu silah çoğu karaktere bile tek atamadığı ve kendisine de ek hasar verdiği için rezalet bir silahtır. Kullanım senaryosuna bakalım. Rakibi gördünüz, merminiz bitti. Dibinizde ve vurup öldürdünüz. İskoç bombası ile diyelim. Kendinize hasar veriyorsunuz her halükarda. Hem de o silahı bir daha kullanamıyorsunuz. Yani kullanabiliyorsunuz ama kullanmayın, daha iyi yani. Ama şunu da demem gerek, bu silah çöp diyebiliriz. Ancak bu silah diğerlerine göre oynaması eğlenceli bir silah olduğunu düşünüyorum. Can az bir rakibi patlatmak keyifli bence. Kendini ve diğer herkesi patlatmak isteyenler için uygundur. Şimdi gelelim babaya. 5. kısma. Bu listeyi boş verin, hani böyle bir şey yok. Bildiğin amacı troll bu itemi. Tabii ki bürokratik kayıt aletinden bahsediyorum. Şunu söyleyeyim, direkt bu oyunun en işe yaramaz silahı. Sebeplerini şimdi çok açık bir dille mal anlatır gibi açıklıyorum. Beni iyi dinleyin. Sorumuz şu. Çok basit bir test. Turret'i direkt yıkmak mı istiyorsunuz? Normal bozucu ile, yoksa leveli aşama aşama geri almasını mı istiyorsunuz? 10 saniyeniz var ya da vazgeçtim. Büyük ihtimalle cevabınız net. Ve ikinci cevabı seçtiyseniz yorumlarda savunmanızı bekliyorum. Ve büyük ihtimalle çoğu oyununuzda %99 ihtimalle kimse bürokratik kayıt aletini oynayan spy denk gelmemiştir. Her neyse, yeterince gömdük. Şimdi de özelliklerine gelelim. Düşman yapı kurulumunu tersine çevirir. Eksi %100 bozucu hasar dezavantajı. Ve evet, bu kadar özellikleri. Tabi bozucuda acayip bir item düşünülemez zaten. Ama bu çöp silahı da kullanmaya değen hiçbir şey yok. Amacınız troll ise bunu alıp paylanço spy kostümü yapıp keyfinize bakabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, ben bu videoyu yaptım. Size de like atmak düşer. Belki de 1000 abone oluruz. Belki bir de abone olursunuz. Neyse, ben gidiyorum. 4 ay sonra bir video daha atarım belki. Herhalde 1000 aboneyi geçersek direkt bir video daha atacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.